Herkese merhabalar. Ben Gül Yüksel. Vanzura Zeki Teknoloji Şirketi'nde satış ve pazarlama müdürü olarak çalışıyorum. Voodoo bünyesinde yaptığımız söyleşilerin ikincisiyle devam ediyoruz. Fırsat buldukça da daha fazla söyleşi videosu yapmaya çalışacağız. Bu videoyu faydalı bulursanız bir sonraki söyleşimizi aşağıda altyazıda belirttiğim sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Hani bir yandan da ürünümüzü tanıtıyoruz, doğrudur. Fakat aslında bu videoları çekmekteki amacımız sektörlerinde lider şirketlerin yaptıklarını sizlerle paylaşıp bir yandan da sizlere ilham olmak, neler yapılabileceğini göstermek, en iyilerin nasıl yaptığını görünce onların tecrübelerinden faydalandıkça dijital dönüşümün o kadar da korkunç bir şey olmadığını, çağın hızına nasıl ayak uydurulabileceğini göstermeye çalışıyoruz aslında. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Süreçleri oturmuş büyük kurumsal bir firmada ezber bozulan dijital dönüşümler gerçekleştiren bir ekibi yönetiyor. Bu da çok kolay bir iş değildir. Yani TürkSat Kablo TV Bilgi Sistemleri Direktörü Osman Güğün bizlerle. Osman Bey merhabalar, hoş geldiniz. Kendinizi Merhaba, tanıtabilir misiniz? merhaba Gül Hanım. Teşekkür ediyorum. Osman Güğün ben. Kablo Bilgi Sistemleri Direktörüyüm. TürkSat'ın üç ana iş kolu var. Uydu işletmeciliği, kablo TV işletmeciliği ve bilişim sektöründe kamu kurumlarına e, hizmet verme ve ayrıca E-Devlet Kapısı'nı işletme gibi ana iş kolları var. Biz Kablo TV tarafında, Kablo TV Genel Müdür Yardımcılığı altında Kablo TV şebekesinden verilen hizmetlerin abonelerimize sunulması esnasında ve daha sonraki abonelik yaşam döngüsü içerisinde ihtiyaç olan tüm süreçlerin yazılım altyapılarını geliştiren, işleten, bakımını yapan birimiz. Bu kapsamda aslında hani telko sektöründe abone yaşam döngüsü içerisinde ihtiyaç duyulan hizmetin kalitesini arttırıcı, hizmetin verimliliğini arttırıcı, müşteri memnuniyetini arttırıcı tüm yazılım altyapılarını bizim bünyemizde idamesini yapıyoruz açıkçası. Oldukça kapsamlı bir görev tanımınız var aslında. Yani müşterinin abonelik başvurusundan tutun, çağrı merkezi yazılımları, faturalandırma, tahsilat yönetimi, müşteri deneyim yönetimi, mobil uygulamalar gibi daha birçok kalemi ihtiva eden bir yazılım ekosistemimiz var. Bu şekilde özetleyebilirim. Peki bize biraz RPA uygulanmadan önceki süreçlerinizin durumundan bahsedebilir misiniz? Bu böyle gitmez. Bir şekilde de olsa otomasyon Evet. uygulanması lazım dedirten o darboğaz neydi? Bizim bütün zaten telekom operatörlerinin de en önemli konularından bir tanesi hem de regülatif olarak zorunluluk olmasından dolayı abonelik sözleşmelerinin veya abonelik başlangıcında alınan evrakların doğru ve tam olmasıdır. Zaten BTK'nın birçok mevzuatıyla bunların nasıl olması gerektiği tariflenmiş durumdadır. Hukuki süreçlerde de çok önem arz etmektedir. Dolayısıyla abonelik başlangıcında alınan işte kimlik olsun, sözleşmeler olsun, taahhütnameler olsun, diğer bazı farklı dokümanlar olsun tam ve doğru olması çok önemli. RPA'den önce e, aslında hala biz şu anda iki türlü yönetiyoruz. Hem RPA hem de manuel süreçler de devam ediyor. Manuel süreçlerde abonelik sözleşmeleri veya evrakları diyeyim, sadece sözleşmeler değil, kimlik olsun, taahhütnameler olsun, diğer bütün evraklar toplanıyor ve manuel olarak gözle kontrol ediliyordu. Bu da tabii insan hatalarının açık olduğu bir alan olduğu için evrakların tam olmaması, eksik olması, bilgilerin yanlış doldurulmuş olması gibi birçok olumsuz etkiyi peşinden getiriyordu. Bu durumu biz nasıl çözeriz diye bayağı bir içimizde tartıştıktan sonra farklı çözüm önerileri de vardı. RPA ve OCR teknolojileriyle bunu otomatize ederek, tabii yapay zeka destekli bir sistem ile çözme konusunda bir fikir birliğine gittik ve bu konuda araştırmalar yaptık. Zaten RPA teknolojilerini biliyorduk. RPA ne yapar, nasıl çalışır, nasıl bir verimlilik etkisi var. Bununla ilgili uluslararası birçok kuruluşun da raporlarına da bakmıştık zaten. Dolayısıyla RPA teknolojisiyle ilerlemeye karar verdik. RPA'yı konumlandırdıktan sonra tabii şöyle bir şey daha gerekti. Bizim oluşan olumlu veya olumsuz senaryoları o işin muhataplarına iletmemiz gerekiyordu. RPA sürecinin sonuna da ilgili kişilere, o işlemi yapan sahadaki personellere, bakın yaptığınız işte şunlar eksik, şunlar veya tam gibi bir geri bildirim sistemi de entegre ettik. Dolayısıyla biz gözle yapılan, manuel yapılan
evrak kontrol süreçlerini RPA ile daha verimli hale getirmeye başladık. Eksikleri ortaya çıkarmaya, eksiklerin ortaya çıkartılarak düzeltilmesini sağlama gibi bir süreç geliştirmiş olduk. Peki Voodoo'yu tercih etmenizin nedeni neydi? Yani sizinle çalıştığımız projeyi biraz daha açabilirseniz. Tabii ki. E, Voodoo'yu tercih etmemizin sebeplerinden bir tanesi e, yerli olması. Yerli teknolojilerin desteklemek bizim için önemli bir konu. E, Ayrıca e, yaptığımız araştırmalarda, sektörde yaptığımız RPA üreticisi firmalarla yaptığımız görüşmelerde Voodoo'nun yeteneklerinin bizim istediğimiz ölçüde olduğunu, ayrıca arkasındaki teknik ekibin yeterli bilgi ve donanıma sahip olduğu, bu işteki tecrübelerinin gayet iyi olduğunu gördük. Yaptığımız POC'lerde bu başarı oranlarını da gözlemledik. Dolayısıyla bu kriterler Voodoo'yu seçmemizde e, en önemli etkenler oldu. Bu şekilde söyleyebilirim. Çok güzel. Peki kaç robot kullanıyorsunuz? Yani şey olarak Biz yatırım karlılığını bakımından nasıl bir geri dönüş oldu sizin için? e, Ben biraz daha konuyu açarak devam edeyim o zaman. E, Şu anda bir adet supervisor, 2 adet worker robotu kullanıyoruz. Ama şu anda yaygınlaştırma aşamasındayız. Büyük ihtimalle birkaç ay sonra bu robot sayısı 3 veya 4'e çıkacak gibi. Yatırım karlılığı açısından projenin hesaplayabildiğimiz tarafı var, bir de hesaplayamadığımız tarafı var. Hesaplayamadığımız tarafı gerçekten RPA kullanmaya başladıktan sonra, evrakların RPA ile otomatik olarak kontrol edilmesi sürecine başladıktan sonra o kadar çok şey çıktı ki, case çıktı ki olumsuz. E, Bunların tabii ileride doğurabileceği regülatif problemleri ortadan kaldırmış olduk. Bu kısmını hesaplayamıyoruz. Burada çok büyük bir verimlilik oluştu. Peki manuel kontrollerin ortadan kaldırılmasıyla nasıl bir geri dönüş oldu karlılık açısından diye soracak olursanız, yaklaşık 29 saat adam saatlik günlük bizim bir kazancımız oldu. Yani e, bu sayede sahadaki personellerimiz 29 saat başka işlere vakit ayırabiliyorlar şu anda günlük olarak. Diğer işte müşteri ilişkileri olsun, farklı konular olsun. Bu konularda zaman ayırmalarına yönelik bir de kazanç sağlamış olduk. Süreçleri otomatikleştirerek. Biz RPA'yı 2 türlü şu anda kullanıyoruz. Bir tanesi geçmişte veya halen devam eden manuel kontrollerdeki hataların veya sürecin kontrolü diyelim. Eğer bir hata çıkarsa şöyle aslında 16 tane kriter kontrol ediliyor. Evrakların üzerinde 16 kriterden herhangi biri hata ise bu hata hangilerinin geçtiği, hangilerinin geçmediği maille son kullanıcıya bilgilendiriliyor. E, Ayrıca eğer tek geçmişe yönelik değil de tamamen otomatik yapmak isterse e, fotoğrafını çektiği sözleşmenin veya tarattırdığı sözleşmenin, hep sözleşme üzerinden gidiyorum. Burada aslında e, yaklaşık 7-8 tane evraktan oluşan bir setten bahsediyorum. Fotoğrafını çekip veya taratıp anlık olarak sisteme yüklerse e, bu sayede anında kontrol edilip geri dönüş alıp sürecin uzamamasını sağlamış oluyoruz. Bu sayede neyi sağlıyoruz? Bu sayede evrakların bir yerde toplanıp daha sonra kontrol edilip manuel sisteme girilip elle tek tek onay verilmesinin önüne geçmiş oluyoruz. Ayrıca şu andaki planların içerisinde olan tam yaygınlaştırmaya sağladığımızdaki hedeflerimizden bir tanesi de bizim hizmet verdiğimiz illerden aylık belli periyotlarda bu evrakların merkezi tarama ofisine gönderilip taranma süreçlerinin de periyotlarını da uzataraktan kargo maliyetlerinden ciddi anlamda tasarruf etmeyi planlıyoruz. Bu da aslında az önce sorduğunuz soru kapsamında karlılığa veya verimliliğe dönük önümüzdeki aylarda daha da artacak olan kazançlardan bir tanesi olacak. Ayrıca RPA ile birlikte
kontrol sayısını da arttırmış oluyoruz. Hatta kontrol edilmeyen herhangi bir evrak setinin kalmamış olmasını sağlıyoruz. İllerimizde veya ofislerde işler çok yoğun olduğu için örneklem usulü kontrol yöntemlerine gidilebiliyor. İşte büyük bir evrak seti var. O gün yapılmış veya birkaç günlük. Hepsi kontrol edilmeyebiliyor. Ama RPA ile birlikte eksiksiz bütün evrakların kontrol edilmiş olmasını sağlıyoruz. Bu da bizi büyük bir riski yönetmemizi ve minimize etmemize sebep oluyor. Ayrıca farklı noktalarda farklı kişiler tarafından yapılan kontrollerin yapılış şekilleri de farklı olabiliyor. Bu merkezden tek bir standart halinde oluşturulmuş kurallar çerçevesinde kontrol yapıldığı için bu sefer de tek bir standarda göre kontrol yapmış oluyoruz RPA sayesinde. Bu da tabii yine bize doğru ve eksiksiz evrak yönetiminin yapılmış olmasını sağlıyor. Ayrıyeten az önce bahsettiğim gibi geri dönüşler sağlayarak hem de sahadaki kişilerin, yöneticilerin de bunu raporlayarak aslında bir itici güç oluşturmuş oluyoruz. Manuel işlemlerde yapılan hataların düzeltilmesi için bir itici güç süreci oluşturmuş olduk aslında. Genel olarak söyleyebileceklerim bunlar. Çok heyecanlı bir sonraki Evet, projeniz nedir diye soracaktım ama siz zaten bir şey yaptınız. Çok gelecek projeler aslında dijital dönüşümün önemli şeylerinden biri. Bir de izleyenlerimizin şuna da dikkat çekmek istiyorum. Hani robot, biz bazen reklam yaparken işte robot çalışanlarınız falan diyoruz. İnsanlar kafasında onlarca 10 tane 20 tane robotumuz olması gerekiyormuş gibi bir şey oluşuyor. Ama aslında öyle değil. Koskoca TürkSat bile bir robotla, iki robotla neler başarmış. Bunu da görmüş olduk böylece insanları aslında e, bir yandan da daha başlamamış insanlara kafasında bir canlanmış oldu. Çok iyi oldu aslında. Siz de sektörü izleyen birisiniz. RPA konusunda Türkiye'yi ve dünyayı acaba nerede görüyorsunuz diye onu da sormak istedim. açıkçası Gül Hanım, RPM kullanım alanı çok geniş. Yani her gün sadece bizim karşılaştığımız birçok ihtiyaç var. Yani RPA kullanılabilecek. Yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi veri işleme analiz teknolojileri ile birlikte daha da harmanlanır, daha verimli hale getirilebilecek birçok case'le karşılaşıyoruz. Hep konuşuyoruz bunu kendi içimizde. Yani özellikle tekrarlayan faaliyetleri otomatikleştirmenin yanı sıra hani RPA ilk başta sanki tekrarlayan faaliyetleri otomatikleştirme gibi görünüyor ama e, olay bazı oluşabilecek bazı süreçleri alarm mekanizmalarıyla tetikleyerek arka tarafta yapılan birçok manuel işlemleri de aslında RPA ile yapmak mümkün. Yani aslında bu konu başlı başına bir oturum konusu. Yani o kadar çok şey yapılabilir ki. Biz otururken, konuşurken yani bu da RPA ile yapılabilir, şu da RPA ile yapılabilir gibi. Yani birçok kez çeşitli senaryolar üzerinde tartıştığımızı ben çok iyi hatırlıyorum. E, büyük yani sektör, RPA sektörü çok gelişti, çok büyüdü. Ee, özellikle Türkiye'de yerli firmaların da bu konuda girişimlerinin olması, dünyadaki diğer rakipleriyle yarışabilir teknolojiler, ürünler çıkartabiliyor olması çok sevindirici, bizi çok mutlu ediyor. Ee, e, yani çok ciddi oranda verimlilik artışı sağlıyor. Mesela biz evraklarımızın tam olması durumunda, yani evrak setlerinin tam olması durumunda %82 başarı oranı yakalamış durumdayız. Bu çok büyük bir oran bizim için. Evrakların üzerindeki bilgilerin eksik olup olmadığı, imzaların eksik olup olmadığı, yani öyle case'lerle karşılaştık ki mesela geçerli kimlik konusu. BTK'nın mevzuatında belirlenmiş 18 tane kimlik tipi var. Bunların dışında herhangi bir kimlik tipini biz abonelik başvuru sırasında kabul edemeyiz. Ama sahadaki tabii gözden kaçan durumlardan dolayı böyle durumların da olduğunu mesela gördüğümüzde RPA bunları kontrol ettiğinde direkt hemen geri dönüp burada bir problem var, eksik var, bunun düzeltilmesi lazım şeklinde hem sahadaki yöneticiyi bilgilendirip hem de ilgili kişiyi bilgilendiren iletişim yapısıyla birlikte bunun hatanın hemen düzeltilmesini sağladı. Veya fotoğraf çekilirken tam çıkmamış, tam okunmuyor mesela. Böyle durumlarda hemen aksiyon alınmasını sağlıyor. Veya yanlış evrak yüklenmiş gibi durumlar
çok hızlı bir şekilde tespit edilip geri dönüş sağlanıyor. Yani bu sadece bizim evrak kontrolü ne diyeyim, zemininde oluşturduğumuz bir yapı. Demin de bahsettiğimiz gibi aslında çok çok fazla alanda kullanılabilecek bir teknoloji. E, Benzer yapılar var. RPA yerine şu anda sahada kullanılan farklı teknolojiler veya yapılar var. Tabii RPA'nın burada ekstraları da söz konusu. Dediğim gibi çok kolay bir şekilde farklı servislerle, işte diğer uygulamalarla entegre oluyor olması, RPA'nın benzer çok eskiden beri kullanılan, RPA yerini tutan bazı teknoloji ve yazılımların önüne geçiriyor RPA'yı. Yani çok çok fazla kullanım alanı var ve gün geçtikçe de bu artacak diye düşünüyorum. Peki şimdi siz de ilham oluyorsunuz diye başta bahsetmiştim. Orta ölçekli sanırım şirketler için de çok yararlı olabilecek bir sistemden, bir programdan bahsediyoruz burada. Geriye dönüp şey yapsaydım, farklı yapardım dediğiniz özellikle orta ölçekli işletmeler için bir öneriniz olur mu? Şunu uygulayın, şu zaman uygulayın diye. Bir case üzerinden örnek vermek şu anda doğru olmayacak. Çünkü her orta ölçekli veya büyük ölçekli fark etmez. Firmanın kendine göre özel süreçleri olabiliyor. Mesela yani muhasebe birimlerinde çok verimli bir şekilde kullanabileceğini düşünüyorum. Kurallara bağlı olduğundan dolayı. Kurallara bağlı olduğu için aynen. Fatura süreçlerinde, e, belki finans birimlerinde. Çünkü bu birimlerdeki iş akış süreçleri genelde bir yazılı evraklar veya yazılı, yani otomatik işleyen sistemler üzerinden çalıştığı için e, bu birimlere özel süreçlerin RPA ile çok daha otomatik ve kontrollü, daha güvenli yapılabileceğini düşünüyorum. Bilmiyorum, soruna cevap oldu mu? Biraz Evet, evet. farklı Ben oldu de gibi bir geldi. kendi hayatımdan örnek vermek isterim. Bazen arkadaşlarım dalga geçiyor, müdürsün ama altında çalışan yok falan diye. Ama aslında benim altında çalışan var, hepsi robot. Ben ne zaman bir içerik hazırlasam onu otomatik olarak mesela sosyal medyaya benim robotlarım yüklüyor. Söylediğim şekilde aynen şey yaptığım, e, planladığım şekilde yüklüyor. Benim rakip analizimi robotlar yapıyor gibi bir sürü aslında şeyim var benim. Robot Çok güzel. Ondan dolayı bir anlamda da RPA ile yapılabilecekler hayal gücüyle de sınırlı. Hani kurallara bağlı her işi aslında şey yapılabilir. Ve bu da insana daha böyle yaratıcı şeyler yapmak için aslında zaman tanıyor. Hani bazen Evet. online olarak okuyorum, robotlar insanları işsiz mi bırakıyor diye. E, Evet, en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Yani evet, ama sonuçta yaratıcı olmaya benim zamanım kalıyor. Ondan dolayı aslında çok da RP'ye biraz durum Evet. cimri Yani görüyorum. bu kaçınılmaz son. Yani hiç bundan bir kaçış yok. Yani buradaki kazanç, verimlilik, regülatif uyumluluk, yani bunları kefeye koyuyorsunuz. Diğer tarafta işte 3 veya 5 kişinin artık bu işi yapmıyor olacağını düşünüyorsunuz. Yani diğer taraf çok ağır basacak, basıyor zaten. İşletmeler de buradaki karlılığı ve verimliliği görünce, yani bu süreçten, yani RPA veya bunun tarzı e, süreçleri otomatikleştiren yapılara uygulamaktan kaçamazlar. Kaçış yok yani. Gelecek bu Dünya gibi, çünkü gelecek bu yani. bir de yani alabileceğiniz elemanın da bir sınırı var. Hani 100-200 mü, 500 mü? Yani, Bir sınırı var yani. Belli bir noktadan sonra yine robotlarla çalışmak zorunda kalıyorsunuz. yani evet, işte buradaki emeği, iş gücünü farklı kanallara, sizin de bahsettiğiniz gibi kaydıraraktan orada daha verimli hale getirmiş oluyoruz aslında. Yani aslında işsiz kalınmıyor. Yani robotların da yapamadığı şeyler var. Bunları artık buradaki vaktini burada harcayan personelleri diğer işlere kanalize ederek orada bu emeği değerlendirmiş oluyorsunuz.
Onların motivasyonu da bir anlamda artmış oluyor. Çünkü kendini önemli hissediyorsun önemli işleri, yaratıcı işleri yaparak. Tabii, Çünkü hani kesinlikle biz robotun bu yapabileceği bir işi yapmak oldukça sıkıcı olsa gerek sonuçta. çok çok güzel bir noktaya değindiniz. Ben atlamıştım. Bunu da bahsedecektim. Yani sahadaki bizim aldığımız geri dönüşlerde çok olumluydu. Teşekkürler aldık. Yani biz yani bunu evrakları kontrol etmek bizim için angaryaydı. İşte zaten hepsine bakamıyorduk. Çok iyi oldu. E, Yani hep yani evrak kontrol işlerini yapan insanlar zaten bu işlerden çok memnun olarak yapmayan arkadaşlar ki kim olsa sıkılır. Onları da bu işten kurtarmış olduk diyebilirim. Çok teşekkür ediyorum Osman Bey. Sizi tekrar görmek isteriz aslında başka bir projeyle yine bu şekilde bir proje üzerinden konuşmak isteriz yakın zamanda. Nasip Sizin inşallah. eklemek istediğiniz, seyircilerimize iletmek istediğiniz bir not var mıdır? Ee, Şöyle ben ekip arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Hem sizin şirketinizdeki hem bizim tarafta çalışan arkadaşlarımıza çok gayretli ve özverili bir proje gerçekleştirdiler. Yoğun bir çalışma temposu içinde çalıştılar. İşbirliği ve hedef birliği çok önemliydi. Bu projenin başarılı bir şekilde ortaya çıkması için hepsine teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Gerçekten örnek bir proje oldu. Ben de size teşekkür ediyorum. Sayın seyircilerimiz bugünlük de bu kadardı. Yine hızlı ve bir hap bilgi şeklinde bir video hazırlamış olduk. Tekrar görüşmek dileğiyle. İyi günler. İyi günler.